Johnny Silverhand veya gerçek adıyla Robert John Linder 16 Kasım'da 1988'de doğdu. Henüz çok genç yaşlarında 2003 yılından 2010'a kadar süren 2. Orta Amerika Savaşı'nda Yeni Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katıldı. 2. Orta Amerika Savaşı'nı özetlemek gerekirse ABD'nin güya kartelleri bitireceğiz diye başlattığı fakat hüsranla sonuçlandığı bir savaştır. Bu savaşa halk arasında Yeni Vietnam Savaşı bile denmektedir. Savaşın kirli yüzüyle karşılaşan genç Amerikan askerleri birer birer kaçmaya başlıyor. John da bu asker kaçaklarından biriydi. Savaştan uzakta ABD'de yaşayan halk, devletin propagandaları yüzünden savaştan kaçan bu gençleri resmen vatan haini olarak görüyordu. John asker kaçağı olduğunu gizlemek ve eski hayatından uzaklaşmak için Night City'ye yerleşti. Savaşta sol kolunu kaybettiği için yerine yeni bir krom sibernetik taktırdı. Buna ithafen de yeni adını Johnny Silverhand olarak değiştirdi. Silverhand, kaçtığı savaştaki anlarından o kadar çok tiksinmiştir ki dünyadaki tüm şirketlere ve devletlere muhalif olan bir anarşiste dönüş. Başlarda bu nefretini kusmak için Samurai adında bir rock grubu kuruyor. Samurai kurulduğu ilk zamanlar çok dinlenmese de günler geçtikçe kulaktan kulağa yayılan bir isyan sesi olarak ünlenmeye başlıyor. Her ne kadar ünlenseler de grup üyesi Nancy'nin kocasını yüksekten atarak öldürmesiyle grup dağılıyor. Grubun dağılmasını fırsat bilen büyük bir plak şirketi Johnny'ye şantaj yaparak bir teklif sunuyor. Teklifte eğer şirketin kontratını kabul etmezse Johnny'nin asker kaçağı hayatının ifşa edileceği yazıyor. Silverhand tabii ki bu teklifi reddederek Kardeşlerinizin Günahları adında bir şarkı yapıyor. Şarkıda geçmişte asker kaçağı olduğunu resmen itiraf ediyor. Savaşta ne kadar acı çektiklerini ve zorlu koşullardan geçtiğini anlatıyor. Bu şarkıyla birlikte halkın gözünde vatan haini olan asker kaçakları bir nevi halk kahramanı olarak görülüyor ve halkın Johnny'ye olan sevgisi artıyor. Buraya kadar Johnny'nin halkın yanında olan bir anarşist olduğunu anladık. Peki Johnny'yi acımasız bir isyancı yapan olay neydi? Ne oldu da bir anda kimseyi önemsemeyen bir adama dönüş? Bunların cevabı için 2013'e gidiyoruz. 2013'te bir konser çıkışı Johnny ve sevgilisi Alt kavga ediyor, arka sokakta konuşmaya başlıyorlar. Konuşurlarken bir anda tehlikeli bir çete tarafından saldırıya uğruyorlar ve Johnny yaralanırken Alt kaçırılıyor. Etrafta gizlice olayı izleyen Thompson'ın yardımıyla Johnny hayatta kalıyor. Thompson Johnny'ye Alt'ı kaçıranların basit bir çete olmadığını, Alt'ı kaçıranların Arasaka olduğunu söylüyor. Arasaka'yı da özetlemek gerekirse dünya çapında inanılmaz bir güçlü olan, personel sayıları birçok ülkenin nüfusundan fazla olan bir mega dünya şirketidir. Johnny zaten bu şirketlere karşıydı fakat bu olaydan sonra iyicene düşman oldu. Peki Alt neden kaçırıldı? Thompson'ın anlattıklarına göre Arasaka Soul Killer yani ruh biçen adında yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknolojiyi basitçe anlatırsak bir kişinin benliğini çipe aktarıyor ve çip herhangi bir bedene girdiğinde çipteki benlik yavaş yavaş vücudu ele geçiriyor. Yani bir nevi sizin yerinize yaşayan bir kanser hücresi gibi düşünebilirsiniz. Alt ise camiada çokça bilinen yetenekli bir Netrunner'dı. Yani Alt'ın üstün zekasını ölümsüz bir makine haline getireceklerdi. Johnny Alt'ı geri almak için eski sevgilisi Rogue ve onun yeni ortağı Santiago ile anlaşmaya gidiyor. Anlaşma sağlandıktan sonra Johnny grubu yeniden toplayıp Arasaka binasının önünde konser veriyor. Konserin amacı Arasaka'nın dikkatini dağıtmak ve kaos çıkarmak. Buradan anlıyoruz ki Johnny Alt'ı kurtarmak uğruna birçok kişiyi feda etmeye hazır. Çıkan kaosu fırsat bilerek kurduğu ekiple Arasaka binasına dalıp önlerine kim çıktıysa yok ettiler. En sonunda Alt'a ulaştılar fakat çok geçti. Alt çoktan benliğini yitirmişti. Olayları kameraya alan Thompson'ı gören Johnny sinirine yenik düşerek onu neredeyse öldürüyordu. İşte bu andan sonra Johnny'nin çıkardığı isyan ateşi büyüyor. Johnny artık bir teröriste dönüşüyor. 10 yıl boyunca göçebe klanlarının yanında saklandıktan sonra bir bilgi alıyor. Alt'ın aslında tamamen ölmediğini, zihninin Arasaka sunucuları içinde hapis kaldığını öğreniyor ve tekrar Arasaka'ya saldırmayı hedefliyor. Bu sırada Arasaka 4. Şirket Savaşları'nda Militek'e karşı savaşıyordu. Militek ise savaşı kazanmak için Arasaka'nın Night City binasında bir nükleer bomba patlatmayı planlıyor. Bu nükleer bomba planı içinde bir takım topluyor. Takım üyelerini sayarsak Johnny Silverhand, Morgan Blackhand, Rogue, Spider Murphy ve Şeytan. Saldırı sırasında Silverhand'in gecikmesi ve Adam Smasher'ın olayı el atmasıyla plan bozuluyor. Ekip helikopterle kaçmak zorundayken Silverhand yere düşüyor ve Smasher tarafından yakalanıyor. Yakalandıktan sonra Arasaka'nın yeni teknolojisi Soul Killer için denek olmasına karar veriliyor. Silverhand'in benliği çipe yazılıyor ve sonsuza kadar net ağında kalıyor. Johnny'nin hayatı ikinci gelişi V ve Jackie'nin yaptığı soygundan sonra oluyor. Soygunun başarısız gitmesi sonucu V çipi kendine takıyor ve sonradan fark ediyor ki taktığı çip yıllar önce Silverhand'in benliğini taşıması için üretilen çipmiş. Johnny ve V'nin ilk tanışması çok tatsız geçse de sonralardan birbirlerine ısınmaya çalışıyorlar. Birlikte birçok olayı atlatıyorlar. Hikayenin bir bölümünde Johnny V'den bir şey istiyor. İsteği ise bir günlüğüne vücudunu kontrolünü almak ve Rogue'la konuşmak. Yıllar önce Rogue'u sinemaya götürmeye teklif etmiş ve şimdi
Şimdi de o teklifi yerine getirme zamanıymış. Bu teklifi kabul edip Johnny ile Rogue'u baş başa bıraksak da Rogue tam işler yoluna giderken vazgeçip bunun doğru olmadığını söylüyor ve oradan ayrılıyor. Bu olaydan sonra Johnny bir kez daha kontrolü ele alıyor ve bu sefer de yıllar önce dağılan grubu Samurai ile tekrar görüşüyor. Tabi Johnny'nin halen yaşadığını sadece Kerry biliyor, fakat Kerry tüm üyeleri yeniden toplayıp tenha bir barda grupta yeniden konser veriyor. Bu andan sonra Johnny ve V'nin artık karar zamanı geliyor. V'nin yaptığı seçimlere göre Johnny bedeni ele geçirebilir veya beden V'de 6 aylığına daha kalmaya devam edebilir. Yapılan diğer seçimle ise V intihar etmeye karar verir ve ikisi de daha fazla uğraşmadan hayatlarını sonlandırırlar. Ve bu şekilde Johnny Silverhand'in hikayesi son bulur. Evet dostlar, Silverhand'in hikayesi buraya kadardı. Normalde bugün Kod serisinden Ghost'un hikayesini atmayı planlıyordum. Fakat Ghost'un hikayesi biraz karışık. Bu yüzden metni hazırlamak çok uzun sürdü. RDR bekleyen dostlarım ise üzülmesin. Birkaç videodan sonra yan karakterleri anlatan toplu bir RDR videosu gelecek. İstek, oyun ve karakterlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İkinci kanalıma da abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz dostlar. Hoşça kalın.